Ben Doktor Şükrü Akyüz. Ana stent videomuzda klasik vakada stentlemeyi, yani gördüğünüz gibi düz ve yumuşak bir damar bölgesinin stentlenmesini görmüştük. Ama öyle damarlar var ki buralara stent takmak oldukça zahmetli. Bu nedenle bu kompleks vakalarda bazı özel teknikleri uygulamak gerekli. Şimdi tek tek bunları görelim. İlki çatallı damarın, yani ana damarın ikiye ayrıldığı kavşak bölgesinin stentlenmesi. Çatallanan bölgenin stentlenmesinin pek çok tekniği var. Burada amacım tabii ki sizlere işlemin detaylarını anlatmak değil. Amacım çatallı damarların stentleme işleminin gördüğünüz gibi birden fazla aşamadan oluşan daha kompleks bir işlem olduğunun anlaşılmasını sağlamak. Diğer bir kompleks vaka tipi sol ana damarın stentlenmesi. Bu damar kısa olmasına rağmen çok geniş bir damar. Kalbin çoğu kısmının beslenmesinden sorumlu iki büyük damarın kaynağı. Bu damarda yapılacak işlemler, özellikle de iki büyük dala çatallandığı noktadaki işlemler çok ciddi tecrübe gerektirir. Bu nedenle buranın stentleme işlemi sadece diğer tüm kompleks vaka tiplerinde olduğu gibi bu konuda tecrübeli girişimsel kardiyologlar tarafından yapılır. Diğer bir kompleks vaka tipi aşırı kireçli damarlar. Bazı insanlarda yıllar içinde damar duvarında kalsiyum birikmesi sonucu kireçlenme olur. Bazen damar öyle kireçli bir hale gelir ki adeta taşlaşır. Bu taşlaşmış dar bölgeyi balonla genişletebilmek de mümkün olmayabilir. İşte bu durumda özel matkap benzeri bu tıraşlama cihazını kullanırız. Zımpara benzeri yüzeyiyle bu cihaz dönerek ilerler ve kireci parçalayarak dar bölgenin yumuşamasını sağlar. Bu sayede artık stent yerleştirilebilir. Ve son kompleks vaka tipi kronik tıkalı damarlar. Klasik stentleme videomuzda gördüğünüz üzere stent yerleştirebilmek için önce çok ince bir teli damardan geçirmemiz gerekir. Ama darlıktan farklı olarak tıkanıklıkta telin geçebileceği bir boşluk yok. Hatta kronik olan tıkanıklıklar o kadar sert ki daha ilk aşama, yani normal bir tel ile o bölgeyi delip geçmek bile mümkün olmayabilir. Bu durumda mikrokateterler, neredeyse iğne kadar sivri olan sert teller, bıçaklı ya da iğneli balonlar gibi pek çok özel malzeme kullanırız. Ek olarak detaylı teknikler uygularız ve tıkanıklığı öyle açarız. Teli tıkanıklıktan geçirdikten sonra artık stent takma aşamasına geçilebilir. Özetle normal vakalara göre kompleks vakalarda stentleme işlemi daha zahmetlidir. Daha uzun sürer, başarı şansı biraz daha düşüktür ve işlem esnasında ciddi komplikasyonların gelişme olasılığı kısmen daha yüksektir. Bu nedenle bu vakalar sıklıkla bypass ameliyatı olmak zorunda kalırlar. Ama aslında günümüzün modern tıp teknolojisini kullanan, izlediğiniz bu özel teknikleri uygulayan ve olası komplikasyonların yönetimi konusunda tecrübeli bir kardiyolog, çoğu vakada bu damarları stentle açarak hastayı çözüme ulaştırabilir. Teşekkürler.